aracın içerisinde kalan yaralı öyle bir bağırıyor ki yani. Konuşurken adamı alıyorum oradan. Ben bile şaşırdım ya, bu niye bu kadar hafif diye. Ben adamın zayıf olduğunu düşündüm. Alıp yana götürdüğümde belden aşağısının tamamen içeride kaldığını gördüm. Ya tamamen koptu yani. İç organları da döküldü yani. Hala o insan bir şeyler söylemeye çalışıyor. Bu depremdeki aldığımız kişilerden bir tanesi merdivenden kaçarken üst üste gelmişler. Ama adam tam ortada oğlunu yapıştırmış kendine. 12 kişi üst üste böyle. 14 yaşında bir çocuk hayatta. Ölüleri bildiğiniz şey gibi, simit gibi kestik. O çocuğu aradan almak zorunda kaldık. Yani öyle bir girmişler birbirine ki. Olay yerine gittiğimde bayan olduğu belli. Ama diğer uzuvlarından hiçbir tanesi kalmamış. Adeta erimiş akmış evin içerisinde. Birbirine karışmış, kolu mudur, bacağı mıdır. Tanım yapamazsınız artık orada. Yapamıyorsunuz. 8 kişilik bir motorize ekip var. Her motorda 2'şer kişi var. Diğer taraftan bir Doblo tipi bir araç geliyor. O da direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Tam motorların üstüne gidiyor. Doblo'nun tavanı bütün o motorlara hangisi vuruyorsa onun kelle, yaptı belden, kiminin ayağından, kiminin bir tarafından. Hiçbir tanesinin vücudu tek parça değil. En az üst parça. Bir tanesinin kafasını bulamıyor. 300-400 metre ileri uçmuş gitmiş. Tek kafa. Bir başladık aramaya çocukları. Yok, bulamıyoruz. Çekyatı bir açtık ki çocuklar çekyatın içine girmiş. Sadece 2 kafa. Geri kalanı tamamen birbirine yapışmış, birbirine karışmış. Yine böyle birisine gidiyoruz. Çok yaklaştık. Ya adam bize öyle bir fırça atıyor ki nerede kaldınız gibisinden böyle. Biz onu sakinleştirmeye çalışıyoruz. Adamı kaldırdığımızda yani sediye böyle yatırdık. Arkasında bir görelim bir bebek ve burnu kanamamış bebeği. Dışarı çıktığımızda bize fırça atan, bizim onu kurtarmak için uğraştığımız adam ölü olduğunu gördük. Biz canlı dışarı gönderdik, biz öyle biliyoruz. Ama dışarı çıktığımızda adamın ölüm kaydını gördük orada. Koymuşlar cesedimizi. Ya biz bunu canlı gönderdik, niye canlı şey böyle geldi bize. Belki de o bebek yaşaması hürmetine o adamın sesini duyduk biz. Öyle bir şeye kapıldık. 45 gün sonra bir ceset çıkarmıştım. Dudaklarında 3 tane yengeç yuva yapmıştı yani düşün dudaklarında. İşte arabada yakıt kaçağı var. Yaralılar birbirine çok yakın. O ayağın bir tanesini oradan almamız lazım. 2 kişi gidiyor yoksa. İşte gerekli önlemleri aldıktan sonra ayağının bismillah şöyle diz kabanından aşağısının belli bir yerini kesip ayırmak zorunda kaldık. Ki diğer 2 hayatı kurtarmak zorundayım. Beton merdiven çıkıyor mu 2. kata gireceğim içeri. Yangını söndüreceğim. Düştüm alt kata. Ama tam direkt cesedin üstüne düşmüştüm yani. Kolu yok bir tanesi. Çocuk da diyor ki babam ama keşke kolu da olsaydı falan dedi. Ceset torbasını açtım parçalı. Oradan bir kolu bakıyorum onun mu kolu diye. Birini koyuyorum, öbürünü takıyorum, öbürünü koyuyorum. Adam geldi bana diyor sen psikopat mısın? Ne yapıyorsun? Nasıl dayanıyorsun buna? Psikopat olsan bu kadar dayanamazsın. Sizi tanıyalım. İsmim Şaban Küçük Osman. 1963 Trabzon Anaklı doğumluyum. Belediyede böyle bir ihtiyaç vardı. Ben de belediyeye girdim. İtfaiyeci olduk. 36 yıl sonunda da emekli oldum. Şu anda yine itfaiyede aynı şekilde hem itfaiyeciler hem resmi kurumlarda sivil toplum kuruluşlarının eğitmenlik yapıyorum. Sualtı ve suüstü arama kursu ile de bütün arama kurtarmacıların eğitimlerini yapıyoruz. Yine bir itfaiye kuruluşuna da danışmanlık yapıyorum. 2 kamyonun çarpıştığı bir yangında yaşadığınız deneyimi anlatabilir misiniz? Bir gece böyle bir yangına gittim. 4-5 kilometre uzaktan yangını gördüm. Bir tır karşı taraftaki Ankara yönüne giden başka bir tıra çarpıyor. 2 tırın şoförü ölüyor ama şoförün yanındaki bir tanesi yaralı. Ankara yönüne giden tırın altına da bir tane otomobil giriyor. O kadar yakın giriyor ki o anda. O da onun altına giriyor. İlk müdahaleyi yapmak zorundayız. Otobanı kilitlemiş araçlar biz yan yoldan gitmek durumunda kaldık oraya. Aracın içerisinde kalan yaralı öyle bir bağırıyor ki yani imdat sesine tabii yanıyor. Bir, yangını yavaşlatman lazım. 2, diğer araçlara sirayetini önlemen lazım. 3, aşağıda bir tane araç var. Hemen tırın altına girmiş. Ve içerisinde bir çocuk, bir bayan var. Onlara kesinlikle o yangının ulaşmaması gerekiyor. Yangını yavaşlattık. Tabii arka taraf yanıyor ama biz yavaşlattık. Adamı gördük. Konuşurken adamı alıyorum oradan. Kenara götüreceğim. Adam o kadar rahat geliyor ki. Ben bile şaşırdım ya. Bu niye bu kadar hafif diye. Ben adamın zayıf olduğunu düşündüm. Küçük olduğunu düşündüm. Alıp yana götürdüğümde belden aşağısının tamamen içeride kaldığını gördüm. Yanmış. Hala o insan bir şeyler söylemeye çalışıyor. Konuşuyor. Hatta yardım istiyor. Peki orada nasıl yanmış hocam? Kafa kafaya vurduğunda zaten alev oradan başlamış. Yani acıyı bilmiyorum, acıyı söyleyemem, tarif edemem. Yani tamamen koptu yani. Yani şöyle tuttuğumda direkt elime geldi. Yani diyorum ya o kadar hafif bir şey ki iç organları da döküldü orada yani. Ama yanındaki insan tamamen bitmiş. Şoför kafa kafaya vurmuş, o yanmış. Onu artık bir kömür ve hatta bir avuç şey olarak alacağız oradan belli.
Şimdi yine bir trafik kazası ihbarına gittik. Herhalde 8 kişilik bir motorize ekip var. Her motorda 2'şer kişi var. Birbirlerine de yakın gidiyorlar. Hafif bir viraja girecekler. Diğer taraftan bir Doblo tipi bir araç geliyor. O da direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Tam motorların üstüne gidiyor. 8 motorluk ekibin yarısı Doblo ile kafa kafaya vuruyor ama Doblo'nun tavanı bütün o motorlara hangisi vuruyorsa onun kelle yahut da belden, kiminin ayağından, kiminin bir tarafından. Hiçbir tanesinin vücudu tek parça değil. En az 3 parça. O kol bacak parçalanması o etrafa yayılanlar hariç. Bu kadar ufak parça haline gelmişti. Bir tanesinin kafasını bulamıyordu. Olay yerinden aşağı yukarı 300-400 metre ileri uçmuş gitmiş. Tek kafa. Mecbur onları tek tek topluyorsunuz. Bunlar itfaiyeci yapıyor. Cesedin bütününü bir araya getirmek. İtfaiyeciler yapıyor bunlar yani. Kafa göz hepsi paramparça yani böyle tek parça halinde hiç yoktu. Adeta öyle gelmişler orada bir makine kurmuş, o makine kesmiş atmış öyle yani o karşıdan gelen Doblo tavanını görmüştük öyle. Kanlı bıçak olur ya. Onun tavanı öyleydi. Ayrı ayrı ceset torbalarına koymak zorundasınız. Hiç korkmadınız mı böyle bir olayla karşılaşınca? Ben şahsım hiç korkmadım. Bir mesken yangınıydı ilk yangının. Binaya beton merdiven yapmışlar ama içeri girdiğin zaman ahşaptı bina. Beton merdiven çıkıyorum, ikinci kata gireceğim içeri. Yangını söndüreceğim, düştüm alt kata. Ama tam direkt cesedin üstüne düşmüştüm yani. Hemen bir arkadaşım uzanmış orada beni çekmiş yukarı. Ya dur dedim aşağıda bir kişi daha var, onu da alalım. Bir baktım gelmiyor. Sonra baktık ki ölüymüş yani düşmüş. Yani o da aynı şekilde yanmış düşmüş oraya. Hiç böyle ayağını kestiğiniz bir vakanız oldu mu veya buna benzer? Bu kesme olayı da şöyle olur. Tabii ki doktor kontrolünde olur yani. Bir otobanda bir kaza olmuştu. O kazada otobanın kenarlarındaki bariyerler vardı ortasında. Arabanın içinden geçmiş. Haliyle hem öndekini hem arka taraftakini ikisini birden sıkıştırmış. Bariyerler çok engebeli böyle yuvarlak, eğri böyle. Makasa sığmıyor. Ortadan kesemiyorsunuz onu, ayıramıyorsunuz. Onu kesmek için kaynak şeyi kullanmamız gerekiyor. Orada da onu yapmamız mümkün değil. Oksijen kaynağından kesmemiz lazım. İşte arabada yakıt kaçağı var. Yaralılar birbirine çok yakın. İkisinin ayağının arasından geçmiş, birinin ayağının tamamen şeyinde kalmış. Bunu kesmemiz için o ayağın bir tanesini oradan almamız lazım. 2 kişi gidiyor yoksa kan kaybına. Haliyle doktor gerekli önlemleri aldıktan sonra ayağının bismillah şöyle diz kabanından aşağısının belli bir yerini kesip ayırmak zorunda kaldık. Ki diğer 2 hayatı kurtarmak zorunda. İkisinin de hayatı kurtulmuştu. Belki birinin ayağı gitmişti. Eğer onu ayağını almazsak arabada yanma tehlikesi var. Çıkartamıyorsunuz, alamıyorsunuz, kesemiyorsunuz da. Orada çıkaracak en küçük bir ateş, kıvılcım belki bir faciaya neden olacak. Hemen yakınımızda da benzin tankeri var. Böyle acil durumlar olduğunda yapabiliyorsunuz. Doktor kontrolünde doktor ona karar verir. Belki bir ayak kesiyorsunuz ama bir bilek kesiyorsunuz, bir parmak kesiyorsunuz ama birkaç hayatı birden kurtarabiliyorsunuz. Yani orada ilginç mesela adam canlı konuşuyor ve ayağını kesmeniz lazım. Yani çok acayip bir duygu. Bazen insanlar böyle bize psikopat diyorlar. Özellikle bu depremde mesela ben giriyorsunuz bina içerisine parçalanmış cesetlerle karşılaşıyorsunuz. Kol, bacak topluyoruz. İşte bir kol buluyorsun, alıyorsun koyuyorsun ceset torbasına. Bacak buluyorsun koyuyorsun. Parça herhangi bir parça buluyorsun dolduruyorsun. Bir tanesi böyle bir ceset torbası tamamen parça dolu. Bir tane vatandaşı çıkardık ölü. Vatandaş tanıyorsa onun üzerine ismini yazıyoruz. Ama bir adam kolu yok bir tanesi. Çocuk da diyor ki babam tamam ismini yazdık ama keşke kolu da olsaydı falan dedik. Ben dedim ki bak aldığımız şeyler var burada. Ben de ona şey yapmadan o ceset torbasını açtım o parçalı. Oradan bir kolu bakıyorum onun mu kolu diye. Birini koyuyorum, birini takıyorum, birini koyuyorum. Adam geldi bana diyor sen psikopat mısın ne yapıyorsun? Tamam senden cesedinin bütün alın. Yani orada öyle bir durum ki cesetleri bütün alan seviniyor. Öyle bir haldeydi. Benim dedi babam ama dedi senin yaptığın. Nasıl dayanıyorsun buna? Psikopat olsan bu kadar dayanamazsın diyor. Ama sen de işte sevineceksin biraz sonra üzerine. Bulacağız hakikaten de bulduk kolunu. Gerçekten ona ait olan kolu. Buluyorsun veriyorsun yan yana yapıştırıp gidiyor. Yani bütün olarak cenazesini alıp gidebiliyor. Bu depremdeki aldığımız kişilerden bir tanesi merdivenden kaçarken üst üste gelmişler. Ama adam tam ortada oğlunu yapıştırmış kendine. 12 kişi üst üste böyle. 14 yaşında bir çocuk hayatta. Öyle bir kavramış onu ki bir de hem alttaki hem üstteki sanıyorum 3. gün müydü 4. gün mü şişmişler. Ya orayı komple yıkmamız lazım yani asmamız lazım. Mümkün değil üstünde çok büyük bir enkaz var. Oraya inmişiz açmışız belli bir nokta ama çocuğu canlı yakalamışız yaralı. Arada sıkışmış. Belki böyle birkaç dakikası var. Artık yani doktorun şeyinde. Ölüleri bildiğiniz şey gibi simit gibi kestik. O çocuğu aradan almak zorunda kaldık. Yani öyle bir girmişler birbirine ki. Üst üste mi ölüler hocam? Tabii canım merdiven çökünce bunlar bir kaçarken merdivende üst üste kalmıştı. Yani böyle karışmışlar birbirine yani. Arada çocuk canlı kalmış. İster istemez orada onu kesiyorsunuz. Testere gibi bir şey var elektrik. Parçalayıp alıp gidiyorsunuz. Doktorun kontrolünde bunları yapmak kolay. Depremle alakalı ilk ekiplerden biriydiniz doğru mu hocam? Hatay'a ilk giden ekiplerden.
Böyle ilginç mucizevi vakalar oluyor. Birileri benim yanımdaydı ama orada kimse yok. Gibi Doğru. gibi bu şeylerle karşılaştınız mı? Kesinlikle yine böyle birisine gidiyoruz. Çok yaklaştık. Hatta adamın kolunu tutuyorum. Üzerine atacağız ama mesela kafa bir tarafta, kolu bu tarafta girmiş. Kolunu kırıp geçmem lazım ki onun yek vücut alayım. Ya adam bize öyle bir fırça atıyor ki bildiğiniz bir bürokrat yani. Ünlü bir bürokrat. Hatta çok büyük bir bürokrat. Sanki onun şoförüymüşüz. Arabasını soruyor. İşte hazır mı, yıkamamış mı, nerede kaldınız gibisinden böyle. Tabii biz de onun söylemlerine uygun cevaplar vermeye çalışıyoruz. Onu sakinleştirmeye çalışıyoruz. Aldık adamı, sediye koyduk, gönderdik. Ama adamı kaldırdığımızda yani sediye böyle yatırdık. Arkasında bir görelim bir bebek. Ya 2 aylık ya 1 aylık yani 3 aylık yok. Ve burnu kanamamış bebeği. Ama ne o aileye ait o bebek ne de ailesini bulamıyoruz. Ailesi belki de bir üst katta veyahut da birkaç üst katta. Dışarı çıktığımızda bize fırça atan, bizim onu kurtarmak için uğraştığımız adam ölü olduğunu gördük. Eğer orada biz onu ölü olarak görseydik o bebek de ölecekti orada belki. Çünkü biz o binada yaralı kalmadığına kanı geldiğimiz zaman içerideki ölüleri çıkarmaya başlayacaktık. Haliyle o zamana kadar da o bebek zaten ses etmiyor, hiç sesi çıkmıyor, bir şey diyemiyor. Belki de o bebek yaşaması hürmetine o adamın sesini duyduk biz. Öyle bir şeye kapıldık. Çıkarttınız ama yaşamıyordu değil mi? Biz canlı dışarı gönderdik, biz öyle biliyoruz. Ama dışarı çıktığımızda adamın ölüm kaydını gördük orada. Koymuşlar cesedimizi. Ya biz bunu canlı gönderdik, niye canlı işte böyle geldi bize. Allah Allah. Allah onu niye sakladı orada? Tabii onun hikmetini biz bilemiyoruz, bilmiyoruz. Van depremiydi herhalde ya. Bir binayı bitirmiştik, enkaza teslim edeceğiz. İşte bir 17 gün falan geçmişler. Bayan geldi yine dedi ki benim oğlum burada dedi, bu binanın enkazını kaldıramazsınız. Biz emniyetten gelen, nüfustan gelen, çevreden edinilen bilgiye göre o binadaki tüm ölü yaralı karşılaştırmışız, her şey tamam. Hayır dedi, benim oğlum burada, İzmir'den gelmiş ben. O bölgeyi bir daha kontrol ettik. Köpek bir yere bir işaret verince biz dedik tamam girelim bölgeye bakalım. Hatta girip baktığımız bir bölge. Çok da zorlanmadık. 17-18 yaşında bir çocuk bitik vaziyette ama ölmemiş. Bir kenarda duruyor. 6 arkadaşı ölmüş. Ölüsünü almıştık oradan. Ama o çocuk orada canlıydı. O 17 gün su, yemek yemeden. Hiçbir şey. Nasıl yiyecek? İşte bir 17 gün orada bir insan neyle kalmış? Nasıl hayatta kalmış? 6 Şubat depreminde 4 kişilik bir aile. Hepsinin sesini duyuyoruz. Ama farklı farklı bölgelerden duyuyoruz. Hatta birbirleriyle de konuşuyorlar o arada. Babayla kız yatak odasında, anneyle oğlan da çocuk odasında. Yakalanmışlar o anda depreme. Babayla kıza hiçbir şey olmamış. Sadece o karanlıkta elleriyle şöyle sağa sola açmak için ellerini biraz yaralamışlar. Çok güzel bir dolabın yanında o yaşam üçgenini oluşturmuşlar. Orada kalmışlar. Babayla kızı aldık. Anneyle ufak erkek çocuğun yanına bulduk. Bildiğin tahtasız mezara bir insanı toprağın altına gömersin. Bu şekilde aldık yani. Kalın etlerinden beton parçalarını çıkarıyorduk. Donmuş vaziyette böyle. Vallahi yaşatmış onu orada ya. Yani nasıl nefes aldı? Yani her nefesinde toz çekeceksin. Anne aynı şekilde. Yani çocuğu kaldırıyorum, çocuğu nefes alacağı yer moloz dolu. Toz, toprak, 4 gün orada onun içerisinde yaşamış. İtfaiyecilik mesleğinin en zor yanları nelerdir? Yalnız yaşayan bir bayan var. Gece böyle bir anons yapılmıştı. Olay yerine gittiğimde insanın başı var. Bayan olduğu belli. Ama diğer uzuvlarından hiçbir tanesi kalmamış. Adeta erimiş akmış evin içerisinde. Bedeni komple erimiş, yanmış adeta böyle. Birbirine karışmış. Kolu mudur, bacağı mıdır? Böyle bir tanım yapamazsınız artık orada. Yapamıyorsunuz. Sadece bir başı. O da yüzü koyu yere geldiği için yanmamış. Diğer gerisini belki üzerine artık sıvı madde mi döktüler de yaktılar. Tabii olay yeri incelemenin işine çok karışmıyoruz biz orada. İşte zor anlardan bir tanesi de bu. Son bir uzvuna kadar orada toplamak zorundasınız onu. Ceset torbasına koymak zorundasınız. Ben yine bir yangına gitmiştim. Bina kapalı. Arkadaşlar müdahale etmiş. Açmışlar binayı. Evde kimsenin olmadığını düşünerek bizim arkadaşlar ilk müdahaleye başlıyorlar. Yangını tamamen soğutmak üzereyken bir baktık bir bayan bir sesi yerde biri gökte feryadı figan bağıra bağıra geliyor. Nedir? Binanın sahibi ve 2 tane çocuğun içeride olduğunu söylüyor. Oysa biz oda gezmişiz. Hiçbir şey yok. Bir başladık aramaya çocukları. Yok bulamıyoruz. Çekyatı bir açtık ki çocuklar çekyatın içine girmiş. Sadece 2 kafa. Geri kalanın tamamen birbirine yapışmış, birbirine karışmış, bir kısmı yanmış. 2 tane çocuk çekyatın içine kaçmış. Çocuklar evi yakmışlar aslında. Sanıyorum biri 4, biri 6 yaşında. Ne hissedebilirsin ki artık orada? Bütün dünya yıkılıp kaldı orada. Çöküyorsunuz. Adeta oraya gelmişsiniz bir kurtarıcı. Başka bir binanın yanmasına, sirayet etmesini önlemişsiniz. Ama 2 çocuğu orada fark edememişsiniz. En çok üzüldüğünüz noktalardan da bir tanesi. Ama buradaki en büyük hata, baba işe gitmiş zaten. Anne çocukları eve kilitleyip pazara gitmesi.
Haliyle çocuklar ne kadar şey olursa olsun çocuktur o. Evde artık her şeyle oynayacaktır. Demek ki o anda çakmakla oynamışlar. Veyahut da başka bir yanıcı maddeyle oynamışlar. Evi yakmışlar, yakabilir. Ev yaktı, çok olmuştu. Oluyor da. Ama siz yanınızda götürmeyip veyahut da komşuya teslim etmeden orada ciddi bir ihmal vardı. Ve bu ihmalin bedelini sadece o aile ödemiyor yani. Bütün kurumlar, komşular, herkes o aileyle beraber o acıyı yaşadılar. Karşılaştığınız en garip boğulma vakası neydi hocam? Eğirdir Gölü'nde 45 gün sonra bir ceset çıkarmıştım. Üzerindeki elbise tamamen paramparça olmuş, elbiseyle kışın batmıştı bir de. Dudaklarında 3 tane yengeç yuva yapmıştı yani düşün dudaklarında. Şu dudağında 3 tane yengeçin yuvası vardı. Dışarı çıkartılamıyordu. Bir de insan durdukça bir de insanın kokusu da çok farklı ya. Metan gazı da birikiyor içerisinde onun bir takım şeyler oluyor. Parçalanmış ceset. Taş bağlanmış üzerine. Ayaklarına, koluna taş bağlamış, böyle atmışlar. Götürmüşler denizin kenarına, koluna, bacağına, 4 tarafına parke taşı bağlamışlar, öyle atmışlar işte. O da batmış aşağıda, çıkılmış böyle. Çıkarmakta zorluk çekiyordu mesela. Hatta ben sanıyorum bir iş makinesine ip bağlamış, öyle çıkartmıştık onu, çıkaramıyorduk. Bir de şişmiş kabarmış. Tabii şekiller çok farklı olabilir ama beni etkileyen bir çocuk olmuştu. Şöyle bir çocuk olmuştu. Yine bir Ömerli Barajı'nda bir olaya gitmiştik, boğulma olayına. Bir kız çocuğu boğulmuştu ama ya çocuğu bulamıyorum. Ama dışarıda aile çok perişan bir durumda. Çocuk misafir gelmiş oraya. Dayısı da almış bunları pikniğe götürmüş. Orada girerken suda oynayalım diyor. Tabii barajlar da genelde önlerini görmüyor, bulanık olduğu için. Normalde bir giriyor suya işte şuralarda ama ileride bir çukur var, fark etmiyor onu. Oraya düşünce bir panik yapıyor. Daha ileride derine doğru gidebiliyor. Sanıyorum bu da öyle olmuş. Bir aile perişan durumda. Ben arıyorum çocuğu. Bulamıyorum. Yönümü mü kaybettim? Navigasyon yapamıyor muyum? Gibi. Kendi kendime böyle garipler düşünürken dedim bir çıkayım. En azından kendi yönümü bir tayin edeyim dışarıda. Çünkü bulanık suda da tam navigasyon yapamıyorsunuz orada. Belki o yönde bir yanlışlık olmuş olabilir. İşte bir kayanın önünden çıkacağım yukarı böyle. Ama orada çıkarken çocuğu gördüm ama gördüğüm hani böyle bir dikenlikten gidersiniz ve hatta bir çamur tarladan gidersiniz de bir gül bahçesi görürsünüz. İnanın aynı öyle bir şey gördüm orada. O çocuğu görünce farklı bir duygu oldu orada. Gittim de başörtüsü daha başından çözülmemiş. O ucu şöyle bir dalgalanıyor. Onu aldım. Bir öyle bu kadar güzel olur mu ya? Orada böyle bir güzellik görmüştüm. O çok etkilemişti beni. Hatta ben onu sanki böyle daha önce görmüşüm gibi o çocuğu. Öyle bir şeye kapıldım. Bir zaman bu çocuğu görmüşüm. Bir yerden tanıyormuşum gibi. Yangında yanan çocuklarla hiç karşılaştınız mı? Yangına gitmiştik. Birinci katta ama sadece bir oda yanıyor. Mutfak tüpü LPG kaçak yapmış. Ciddi bir basınçsız bir şekilde alevde dışarı doğru çıkıyor. Halle olduğu yeri sadece yakmış. Diğer taraflara sirayet yok. Fakat işte dediğim gibi panik işi çok tehlikeli bir şey. Panik yaptığınız zaman başkasına da zarar verebiliyorsunuz. Ev sahibi bağırıyor parlama yapınca LPG tüpü. Kapının önüne doğru getiriyor. Çıkış yolunu kapatıyor yangın. Mutfağın önünden geçip çıkışa gitmek gerekiyor. Ama bu öyle bir panik yapıyor ki o tüpü dışarı atmak yerine tam kapının önüne bırakıyor. Ama basınçlı bir şekilde alev koridoru kapladığı için kendi dışarı çıkıyor ama çocuk dışarı çıkamıyor. Ama o panikten çocuğun içeride olduğunu da bilmiyor. Biz gittiğimizde işte bir oda, mutfakta yangın çıkmış, orada yangın tam karşısındaki odayı yakıyor. Tabii gerekli önlemleri alıp söndürüp çıktığımızda abi baktık ki çocuk direkt kapının ağzında. Kaçmaya çalışmış, mutfak tüpünün basıncından çıkan yangından geçirmemiş, kendini önüne atmış onu. Yatmış oraya. Zaten oradaki yangın herhalde 1800-900 santigrat derecede yanıyor onların sıcaklığı ki dokunduğu gibi çocuk artık bütün şeyini bitmiş. Zaten vücutta zayıf olunca hareketsiz kalıyor. Direkt üstüne, direkt yakmış. Nasıl bir haldeydi hocam? Şimdi yangınlarda genelde zemine yüzü koyu yattığı için ön taraf sağlam ama arka taraflar naylon gibi. Ama her uzuv farklı bir şekilde büzülüyor. Eğer sıcaktan büzülen bir bölge ayrı, yanan yer ayrı. Çok farklı bir şey. Tarif etmek biraz zor ama kimi tarafı böyle kıpkırmızı olmuş. Kimi tarafı erimiş, birbirine karışmış. Bildiğiniz yağ gibi. Öte bir taraf kömür gibi olmuş. Farklı yani şeyden çıkmış. Tamamen şekil bozulmuş, uzuvlar tamamen yanmış ama zemine gelen yer biraz daha kalıyor, sağlam kalabiliyor. Çocuklar çok erken ölüyor ya. Bizi zaten en çok üzen çocuklar da işte. Üstü açık olduğu için kurtarılmak istemeyen küçük kızın gelinlikle kurtulması olayını anlatır mısınız? Bizim depremlerde işte diyorum ya böyle her olayın kendine has bir öyküsü, bir hikayesi oluyor. Hakikaten hangi taşı kaldırsanız altından gerçekten bir hikaye çıkıyor. Bir çocuğa indik. Çocuk bir asker kızı. Annesi bir şekilde kurtulmuş. Babası da Kıbrıs'ta asker. Tabii orada babası duyuyor. Heyecanlı orada herhalde sanıyorum bir rahatsızlık geçiriyor. Onu da hastaneye kaldırmışlar. Bir yüzbaşı görevli o asker ailenin çocuğuyla ilgili. Çocuğa yaklaştık. Çocuk inat ediyor diyor. Yaklaşmayın bana diyor.
Niye? Üzerim açık diyor. Ama üzeri tamamen enkazla kaplı zaten. Ama tabii o gece herhalde biraz da kaloriferleri yakmışlar ki demiş sıcaktan çocuk üstünü başını çıkarmış öyle yapmış. Çocuk sanıyorum 6 yaşında. Ama resmen direniyor bize. Kesinlikle üstümüzü açamaz. Şimdi orada ekibi değiştirsen ciddi bir mesafe kat etmişsin. Geri çıkması, bir daha içeri girmesi, yeni ekibi oraya anlatmak doğru değil. Tam araya gelmişsin, onu alıp çıkmak zorundasın, artık onu dinlemeyeceğiz. Ama o arada dedik ki ya annesine bir sorun bakalım, yani bunu neyi sever? Nasıl bunu teskin ederiz? Bebek alacağız, şimdi bebek alacağız. Ne söylersen söyle, fırça yiyoruz. Çocuk bizi istemiyor yani. Üstünden bir taş alsak kavuruyor ortalığı. Hem bir taraftan da çalışıyoruz yani, açmaya çalışıyoruz üstlerinde ki enkazın içerisinden alacağız yani. Onun başka çaresi yok. Annesi dedi ki ya o dedi inadın birisidir dedi. Çok inattır. Hiçbir şekilde onu ikna edemezsiniz. Ancak dedi onu bir gelinlikle ikna edersiniz. Yani bir gelinli olsa böyle bir şeyle ikna edersin ama ona da inanmaz dedi şimdi. Çünkü orada hiçbir şey görmüyor. Tabii o arada bizim arkadaşlar da dışarıdan battaniye şu bu getiriyorlar bazen. Ve hatta bina içerisinde bir şeyler buluyoruz. Sarıyoruz cenazeleri vesaire şeyleri. Bazen mesela parça buluyorsun, orada bulduğun bez parçasına doğru sarabiliyorsun. Arada dedi ki arkamızdaki arkadaş ya şey yapalım dedi. Yani şurada bir şeyler buldum dedi. Bununla saralım onu. Ne olduğunu bilmiyoruz ama. Perde olabilir, bir battaniye olabilir. Tamam kızım örteceğiz üstüne, senin hiçbir yerin gözükmeyecek diye kızı biraz sakinleştirdik o arada. Ama hakikaten çocuğu görmeden, orada bizi görmeden biz üzerindeki bütün şeyi aldık, sediye koyduk. O neydiyse ona sardık. Kask lambalarımızı dahi söndürmüştük. Çok loş bir şeyle. Bir tek belki bir tanesinin ışığından çok birbirimizi fark etmeden. Birkaç gün sonra bak bunu dışarı çıkardığımızda biz görmüyoruz tabii. Biz devam ediyoruz. Oradan artık verilen bir koordinat varsa ve hatta bir ses varsa o sese doğru devam ediyoruz hayatımıza. Genelde binanın ortasından aşağı bir şey açarız, büyük binanın. Bir baca açılır, oradan aşağılardan bütün duyulan sese ve hatta dairelere giriş yapılır. Hayat yolu açılır. Dışarı çıktığımızda işte bunu verdik, hastaneye gönderdik. Arada annesi gelmiş, bizim çalışma yapacağımız bölgede bir malzeme merkezi oluşturur. Karargah deriz ona. Orada işte malzemelerin değişmesini, vardiyelerin değişmesini orada yaparsınız. O çadıra gelmiş. Demiş ki arkadaşlara ya işte geçen çıkardınız falan, kızın annesiyim ben. Bir gelinlik vermişsiniz ona, ben o gelinliğin parasını vereceğim size. Ne gelinliği yani? Orada gelinlik bulmamız mümkün değil. Olduğumuz yerlerde de öyle bir mağaza yok ki oradan şey yapalım. Bir bina içerisinde ama bizim ona sardığımız, o gece görmediğimiz malzeme her neyse gelinlikmiş. Ve biz kızı böyle sakinleştirdik. Ta ki bunu kadın bize anlatamıyor, biz onu anlatamıyoruz. Ne zaman ki dedik ki böyle sadece bana sordunuz nasıl sakinleştiririz bunu, ben de size bir gelinlik olursa ancak sakinlerim. Bir gelinlikle başka hiçbir şey sevmez. Ne bebek sever, ne araba sever. Bunu söyledim. Dedik ya biz ona oradan bir perde mi ne sardık biz de bilmiyoruz. Biz de görmedik ne sardığımızı. Ama bu gelinlikmiş ona sardığımız. Ve onu bizim verdiğimizi düşünerek onun ücretini ödemeye gelmişti oraya aile. Biz öyle öğrenmiştik. Hocam bazen mesela çok beklemiş cesetler oluyor evde. Mesela itfaiyeci abiler kaldırdığında bir anda bütün Dağılıyor gidiyor. Evet, var mı öyle yaşadığınız bir anı? Çok var ya. Bazen işte böyle tek yaşayanlar veyahut da işte yalnız kalanlar artık işte cinayet mi olur? İşte bacağının şurasını ayrı almıştır. O karasını ayrı. Bu tarafları ayrı. Neresi tutuyorsan orada eklemden ayrılıp geliyordu. Alıyorsun neresinden tutuyorsan işte alıyorsun eldivenleri. Poşete koyuyorsun, poşeti ceset torbasına koyuyorsun. Şurasını tutan eklemden elinde kalıyor. Kurtlanmış zaten, her tarafı delik deşik olmuş. Oradaki ortamın sıcaklığına göre bu da değişebiliyor. Yani aynı olmuyor. Her ceset aynı olamıyor. Çok farklılaşabiliyor. Bu suda çok farklı olabiliyor. Ormanda farklı olabiliyor. Biz bu ormanda da şey almıştık mesela. Normalde ormanda bir çukur açılmış. Artık ne için kazılmış? Belki toprak alınmış mesela. Orada bir küçük su birikintisi oluşmuş. Bir gün bir ihbar geldi. İşte orada vatandaşın biri olduğunu. Gittik oraya. Adamı öldürmüşler. Çuvala koymuş. Atmışlar o su birikintisi, ormanın içerisinde su birikintisi. Orada öyle bir şişmiş ki kollar bir taraftan çıkmış şeyden. Çuvalın içinde yırtmış çuvalı. Farklı bir şekil almış. Ama çuvalın her tarafını hemen hemen patlatmış. Yani yine bir kuyuya bir insan atmıştılar. Aynı şekilde çuvala bağlamış. O kadar şişmiş, kuyudan çıkarmak kolay olmadı yani. Bayağı bir şey yapılmıştı. Hatta onda bir takım sarmalarımız olmuştu ki kenarlarından tekrar yara almasın diye iple sarmış. İşte etrafına battaniyeler sarmış. Onun içerisinden çekmiştik öyle zorla. Ama öldürdükleri zaman o kadar şey değildi yani, kilolu değilmiş. Daha sonra şişmiş. Karşılaşabiliyorsun yani bu gibi olaylar. İtfaiyede olağanüstü değildir. Olağan şeyler. İtfaiyecinin zaten aldığı eğitimler içerisinde bu psikolojik şeyi oluşturmak zorunda. Ancak o zaman itfaiyeci olabiliyor. Bir olaya gittin, olayda işte ceset gördüm, korktum, kaçtım. Veyahut da işte yaralı gördüm. Farklı bir açık yara. İşte müdahale edemiyorsun, tiskiniyorsun. İtfaiyeci bunu yapamaz asla. Böyle bir şey yok. Gidecek, erimişse bile avucunda toplayacak. Bulacak onun çaresini, onu torbaya koyacak. Parçalanmışsa parçalarını tek tek toplayacak, koyacak. Ki ilgili tahkikat
resmi işlemler bittikten sonra ki biz bunları çok yaptık ya. Şu anda bile yapıyorlar itfaiyeciler. Yarın da yapacaklar, gelecekte de yapacaklar. Yani itfaiyecilik öyle bir meslek ki dışarıdan görüldüğü gibi değil. İtfaiyeci söylediğiniz zaman yangıncılar mı derler. Oysa itfaiyeci öyle değil. Yangın sadece bir yangıncı değil. Yangınla başlamıştır mesleğin. Başlangıcı belki yangınla başlamıştır ama değil. Her acıda, her olayda mutlaka bir itfaiyeci olmak zorunda. Ve itfaiyeci 24 saat bu işin içerisinde olduğu için sürekli aktif halde ve hazır halde olduğundan dolayı olayları da tamamen inisiyatif kullanarak duygusal hiçbir olaya yaklaşmaz, duygusallığını daha sonra yaşar. Genelde dışarıdan bizi görenler taş kalpli derler mesela. Yani taş gibi adamlar hiç etkilenmiyorlar. Olsa etkilenmiyorlar, biz mutlaka etkileniriz ya insanız. Ama orada işini yapacaksın. Etkilendin. Ailenin yanında da olmaz yani çocuklar gideceksin yalnız bir yerde bağıracak mısın, ağlayacak mısın, içini mi dökeceksin? Tek başına yapacaksın onu. Ve böyle yaparız yani. Yoksa neticede itfaiyeci de bir insan. Ama oradaki görevini asla aksatmaz. Ne olursa olsun. İtfaiyeci öyle bir şey ki düşünün herkes canını kurtarmak için kaçtığı yere itfaiyeciler koşarak giriyorlar. O yangının içerisinde insan canını kurtarmak için kaçıyor. Belki çocuğunu bırakıyor ki gördük bunları yaşadık. Ailesini bırakıyor içeride. Kaçıyor. Ama itfaiye o yangını bertaraf edebilmek için, o içeridekini kurtarabilmek için koşarak o yangının içerisine giriyor. Nasıl bir meslek olduğunu işte buradan esinlenerek yola çıkabiliriz. Meslektaşlarını kaybettiğiniz oldu mu? Evet, meslektaşlarımızı kaybettiğimiz oldu. Bir tanesinin naaşını ben çıkardım. Bir tanesine yetişemedim. 3 tane meslektaşımı kaybettim benim çalışma dönemimde. Benim kendi ekibimde görev almış olanlardan. Bir kardeşim vardı. Allah rahmet eylesin Mustafa. Çok da böyle aktif bir çocuk. Geldi böyle çok fanatik bir Trabzonsporlu. O gün gitmiş formalar falan almış çocuklarına. 2 tane de çocuğu vardı. Şu anda üniversite okuyorlar. İşte kumandan bugün Trabzonspor'un Denizli maçı var. Ne yapacağız falan. İşte nöbet değişimine yarım saat kalmış. İşte o arada toplanıyor. Ben de onu bir itikledim ya geç. Böyle bir şakalaşırken işte. O arada itfaiyenin lambaları vardır işte. Aynı trafik ışıkları gibi itfaiyede lambalar vardır. Sarı ışık bir tek araçlık yangındır işte. Yeşil ışık kurtarmadır. Kırmızı dediğin zaman bütün takım gidecek artık büyük bir yangındır. Tam o kırmızı yandı. Bir baktım bizimkiler de çıkmışlar. Geri kalan 2-3 arkadaşlarından bir servis arabası var. Dedik biz de geçelim olayını. Bir halı mağaza yanıyor. 2-3 katlı olduğu söyleniyor. Olay yerine bir gittiğimde bir baktım bizim 3 arkadaş mahsur kalmış içeride. 2 tanesini almışlar, bir tanesi yok. Ve bir tanesi 10 dakika önce şakalaştığım arkadaşım yani. Tabii içeri girdim, kuşandım elbisemi girdim. Halıları paket paket yığmışlar. Arasından gidiyorsun, bir köşeye vuruyorsun. Dönüyorsun bir alt katı varmış. Bir daha indik işte düdük sesine ama aralardan bulamıyorsun. Halılar dökülmüş vesaire gibisini. Bir daha bulduk çocuğu çıkardık dışarı maalesef kurtaramadık. 10 dakika önce muhabbet ettiğimiz arkadaşımızı bir gün sonra maalesef defnetmek zorunda kaldık. Haliyle itfaiyeci can elinde taşır. Ailesine bunu görebilir. O yüzden ailesine bunu hissettirmez. Ben çok iyi biliyorum kendi oğlunu çıkaran itfaiyeci. Ama olay bitene kadar hiç üzülmemişti. O olayın başka bir olaya nasıl müdahale etmişti, kendi oğlunu da aynı şekilde müdahale etmişti. Kurtardı mı hocam onu? Kurtaramamıştı. Yani bir itfaiyecinin kızı boğulmuştu. Aynı şekilde beraber girdik yani kızın. Kendi kızını nasıl ararsın? Arayabilir misin yani? Bir can. Kendi canından. Ama biz bütün canları bu şekilde düşünüyorduk ki aldıktan sonra ne zaman ki defin yaptı ondan sonra çıktı başladı. Yasını tutmaya. Belki yalnız. Bir babanın düşünün buradaki şeyini. Ben bir babanın oğlunu kurtarmak için gidip kendini boğulduğunu gördüm. Hatta ve hatta dün bile Samsun'da bir olay olmuştu. Oğlunu kurtarıyor, kendi boğuluyor baba. Tarif edilemiyor. Ama bir olaya gidiyor, o çocuğun cesedi sudan çıkması lazım. O itfaiyecinin oğlu olabilir, kızı olabilir. Bir başkasının da olabilir. O itfaiyeci için hiç fark etmiyor. Yassını diyorum ya, yassını kendi görevini yaptıktan sonra bu iş yapacaktır. Şimdi yüzlerce insan naaşını, insan cesedini sudan çıkardım. Ve ben çoğu zaman hep şunu derdim ki, benim çocuğum da olabilir. Bir akrabam da olabilir. Oldu da yani. Arkadaşımın çocuğu, yakınımız boğuldu. Yine aynı dayımın çocuğu yeğenim Sapanca Gölü'nde kayboldu. Oluyor yani gittiğiniz olaylar bu. Genelde böyle her ilginç olayda itfaiyeciler aranır değil mi hocam? Yani mesela bir kedi kayboldu bulur musunuz? Kedi yukarı tırmandı indirir misiniz? İşte bir evden koku geliyor bakabilir misiniz? Böyle vakalar oluyor mu hocam? Sürekli olur. Bir çocuk arıyor, kanaryası uçmuş. Yemyeşil bir kavak ağacına konduğunu söylüyor. Kuş da yeşil. İtfaiyeci gidip onu bulacak orada artık yani. O çocuğu sevindirmek zorundayız yani. Onu mutlu etmek zorundayız. Bir ev kedisi veyahut da bir sokak kedisi sıkışmıştır bir yere. Köpekten kaçmıştır veyahut da yabani hayvanlarından kaçmış.
herhangi bir yerde mahsur kalmış yüksek bir ağaçta. Bazen iner ama o korkuyla inemiyor ilk defa. Uzun süre mutlaka kedi çıktığı yerden iner ama onu gidip oradan almak zorundasınız. Bir itfaiye ihbarı gelmişse ihbar ne olursa olsun asılsız olabilir. Hatta yalan ihbar da olabilir ama itfaiyeci bunu değerlendirmek zorunda. Sualtı itfaiye ekibini ilk siz mi kurdunuz hocam? Evet, sanıyorum 1989 yıllarındaydı. O zamanlar bulunduğumuz bölgede birkaç tane gölet vardı, baraj vardı. Haliyle İstanbul'un en yoğun göç aldığı dönemler o dönemlerdi sanıyorum. Tabii insanlar bu göl ve göletlerde yüzmeyi hatta serinlemek isterdi. Fakat oradaki tehlikeden habersiz girdiklerinde tabii ki maalesef boğulmalar oluyordu. Bütün olaylarda aranan ilk kurum itfaiyeydi tabii ki. Gidiyorduk çoğu zaman. O dönemler hem ülkemizde olsun yani polis yoktu zaten. Sadece askeri dalgıçlar vardı. Onların da görev, eğitim süreleri uzun süredi. Gelemiyordular bazen. Bazen işte kancayla arardı o zaman. Değişik arama şeyleri vardı ama dalgıç çok azdı. Biz haliyle sık sık bunu yaşadığımız için böyle bir şeye karar verdik. O dönemki amirlerimiz bu konuda eğitim almamızı sağladılar. 89 yılında Sultanbeyli ilçesinde biz ilk olarak iki arkadaşla birlikte boğulma olaylarına müdahale edecek itfaiye erleri olarak yetiştirildik. Tabii ki bu yıllar sonra bir takım çalışmalarla artık norm kadroya da girdi. Şimdi büyük şehirlerde hem teknolojik olarak hem de imkan olarak geliştirildi. Ekip olarak çoğaltıldı. Bütün büyük şehirlerde artık sualtı ekibi kurmak zorunda. Can kurtaran ekibi oluşturmak zorundalar. Bir eve giriyorsunuz, her yer yanmış ama yanmayan bir Kur'an-ı Kerim var. Bu tarz bir şeyler yaşıyor musunuz hiç hocam? Yanma değil de o dolabın yanmadığını gördüm. Yanması gereken dolap yanmamış. Normalde yangın dili deriz biz. Yani yangın başlangıç noktasından rüzgara doğru eğilir. Ki her şey yanması lazım. Tamamen binanın içerisindeki o kütüphanenin yandığını ama o Kur'an-ı Kerim'in yanmamış. Çoğu yerde saklanır mı? İbret olsun diye. Hayallanem hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani insanlığa hizmet eden, insanlığın faydasını çalışan her kişi, kurum benim baş tacımdır. Ki ben de hayalhanemin böyle bir şey görüyorum. Sanıyorum daha önce biz kendimiz işte sürekli bu işlerle iştigal olduğumuz için çok fazla sosyal alanlarımız biraz kısıtlıdır ister istemez. Özellikle şeyleri. Ama gördüğüm kadarıyla, anladığım kadarıyla insanlığa hizmet, hakka hizmet, bir insanı kurtarmak yani biz belki yaralı kurtarmak bir hadisimiz vardı. Dünya kurtarmak gibidir. Ama kötü yola düşecek bir insanı kurtarmak daha büyük bir nimet. Ne güzel böyle bir hizmet yapıyorsunuz. Şöyle güzelim gençler, heba olan birçok genci belki de kurtarmışsın. Belki de onları kurtarmaya vesile olacaklardır. Biz nice insanların böyle hizmetlerden yoksun olarak büyüyüp de ne kötü alışkanlıklara kapılıp nice ocakları söndürdüklerine birebir şahit olduk. Bunlardan uzaklaştıracak, onları gerçek kimliğine kavuşturan gene böyle sosyal kuruluşlar gördük. İşte onlardan bir tanesini biz baş tacı yaparız. İnşallah bundan sonra da konu üzerinde daha güzel hizmetler yapmanızı Yüce Rabbimden diliyorum. Ne güzel bir hizmet. Hem bölgenizin İstanbul'da olması, İstanbul'un tam göbeğinde böyle bir yer olması, böyle gençlerle olmak çok daha güzel bir şey herhalde yani. Biz bir yaralıyı kurtarıyoruz ama yolundan çıkmış bir genci kurtarmak çok daha farklı bir şeydir ya. Herhalde en büyük hizmetlerden bir tanesi de odur yani. Allah razı olsun hocam. Dilinize sağlık. Vallahi Allah sizden razı olsun ki böyle bir hizmet yapıyorsunuz. Böyle insanları bilgilendiriyorsunuz. Olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksiniz. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde son nefesinizi verip gideceksiniz. Gençliğin de gidecek. Aldığın tatlar da gidecek. Heyecanın da gidecek. Tek tek gideceksin. Binanın taşları gibi her gün dökülüyorlar. İstesen de istemesen de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi, bizi ne kurtaracak? Bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab.
Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.